Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yine çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. Peki yeni bölümde bizleri ne gibi sürprizler bekliyor? Zeynep yaşadıklarının üstesinden gelebilecek mi? Mehdi bebeği için iyileşecek mi? Zeynep mutluluğu yaşayabilecek mi? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Siz de senarist Zeynep'i ağlatmasın ve Zeynep hep gülsün diyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Dizimiz asla final yapmasın isteyenler, siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi bu diziyi çok seviyor, hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin kadrosuna Hakan Salınmış, Barış ve Savaş'ın dayısı olarak katıldı. Dayı diziye bir renk katacak ve ilerleyen bölümlerde Sultan'ın gönlünü de çalmayı başaracak. Çok eğlenceli ve komik bir çift izleyebileceğiz diyebilirim. Cemile ve Nuh, Zeynep'ten şikayetini geri çekmesi için ricada bulunduklarında Barış ve Nermin annesinin karşı çıkmasından etkilendiği için Zeynep bunu kabul etmedi. Zeynep, Mehdi dışarı çıkarsa ona zarar vereceğini düşündü. Bu konuşmadan sonra maalesef Mehdi içeride bıçaklandı ve durumu ciddi bir halde hastaneye apar topar kaldırıldı. Zeynep bunu duyunca kendisini suçladı ve hemen hastaneye yetişti. Cemile ve Dilara da Zeynep'i suçladılar tabii ki. Şikayetini geri çekmediği için bütün bunların yaşandığını, eğer ikna olup şikayetini çekseydi böyle bir şeyin yaşanmayacağını söylediler. Zeynep Mehdi için çok üzüldü ve ona bir şey olmasından çok korktu. Bütün bu yaşananlar Zeynep'in suçu olmasa da Zeynep de kendisi yüzünden Mehdi'nin bıçaklandığını düşünmüş oldu. Çünkü Zeynep aşktan ve sevgiden önce aşırı vicdan duygusu içinde barındıran bir karakter olduğu için eğer Mehdi'ye bir şey gelecek olursa Zeynep kendisini affedemeyecek. Diğer yandan Barış hastalık bahanesiyle ve Emine'nin de yardımıyla Zeynep'in evine geldi. Tabii ki bu fırsatı kaçırmadı ve Zeynep'in kalbini çalmaya çalışıp onu hiç beklemediği bir anda öptü. Zeynep, Mehdi ile yaşadıklarından sonra normal bir hayata dönmekte zorlanıyor. Üzerinde hala yaşadığı travmanın etkileri var. Ailesinden ve Barış'tan gördüğü destekle iyileşmeye çalışan Zeynep, kalbinde de farklı kıpırtılar hissetmeye başlıyor. Ama bunları kabullenmeye henüz hazır değil gibi gözüküyor. Kalbinin tekrar varlığını hissettirmesi Zeynep'in hoşuna gitse de bir süreliğine o sesi dinlemeyecektir. Bıçaklandıktan sonra Mehdi yaşadıklarını sorgulamaya başlayacak. Bir yandan da aklı hala Zeynep'tedir. Onu içindekilere anlatmanın bir yolunu bulmak ister. Cemile ise Mehdi'nin karşısına bambaşka bir teklifle çıktı. Fakat Zeynep artık eski Zeynep değil. Zeynep artık kendi mutluluğunu önemsemeyi öğrendi. Şimdiye kadar hayır demekte zorlanan Zeynep, reddetmenin kolaylığını da hissetti. Savaş hem Zeynep hem de ailesiyle yakınlaştı ve bu sıcak ortamı çok sevdi. Zeynep ve ailesi Savaş'ı resmen hayatına geri döndürdü. Savaş, Barış'ın aklından ve kalbinden geçenleri okumakta zorlandığı için de Zeynep'i korumak adına Barış'a uyarılarda bulundu. Ama öpüştüklerini gördüğü andan sonra abisinin kendisini dinlemediğini sonunda anlamış oldu. Barış da karma karışık bir durumda ve Zeynep'e karşı nasıl davranacağını bilemiyor. Barış'ın bildiği tek bir şey var. O da Zeynep ile aralarında olan aşkları. Aslında Savaş'ın tedirginliği biraz boşa gibi gözüküyor. Barış'ın bu sefer hissettikleri çok farklı. Zeynep, Barış'ın tekrar yaşamam dediği hisleri yaşamasını, kalbinin sesini duymasını sağladı. Mehdi sonunu düşünmeden başladığı işte hem Zeynep'i hem de kendisini çok zor durumda bıraktı. Mehdi'nin sağlıklı bir birey olarak yaptıklarının sonuçlarını hesaplama ve onlara katlanmak gücü de olmalıydı. Mehdi hapse gireceğini bile bile bu yola çıktı ve Zeynep'i kaçırdı.
Zeynep'in psikolojisini sarsan Mehdi, kendisinin de hapse girmesine sebep oldu. Cemile tüm bu olanlardan sonra sadece Mehdi'yi düşündü. Mehdi'yi kurtarmak için elinden geleni yaptı ve aklına gelen ilk şey ise Mehdi'yi Benal ile evlendirmek oldu. Böylece Mehdi Zeynep'i unutacak ve yeni bir hayat kuracaktı. Bu aşamayı başarıyla gerçekleştiren Cemile için şimdi ise sıra Mehdi'nin hapisten çıkmasıydı. Bu sadece Zeynep'in şikayetini geri çekmesiyle mümkündü. Cemile önce bu fikrini Nuh ile paylaştı ve onu etkiledi. Sonrasında ise birlikte Zeynep'i ikna etmeye çalıştılar. Zeynep eğer eski Zeynep olsaydı kendisinden önce Mehdi'yi düşünür ve şikayetini hemen geri çekerdi. Fakat Zeynep artık önce kendisini düşünmeyi öğrendi. Zeynep kendi güvenliği için bu isteği kabul etmedi. Fakat Cemile Zeynep'e psikolojik baskı uygulamaya devam etti. Zeynep bu durumdan oldukça etkilendi ve yine nefes sorunları dahi yaşadı. Cemile'nin bu isteği kardeşi için mantıklı gözükse de Zeynep açısından aslında çok bencilce. Cemile'nin Zeynep'e ısrarı sadece kendilerini düşündüğünü ve Zeynep'i önemsemediğini gösteriyor. Mehdi cezaevinde ağır saldırıya uğradı. Mehdi'yi ölümle yüz yüze getirenler ise Mehdi'nin babasını öldüren Veysi'nin adamlarıdır. Öte yandan Barış'ın evine beklenmedik bir misafir geldi. Bu şahıs Rizeli dayısı Ali Rıza'dır. Ali Rıza'nın İstanbul'a gelişinin gizli bir amacı vardır. Dayısının bu planı Barış'ı evlendirmektir. Elbette bu konuda Ali Rıza'ya en büyük katkı Sultan'dan gelecek. Çünkü Barış'ın dayısı Ali Rıza, Sultan'ın evlilik konusunda yetenekli olduğunu öğrenecektir. Zeynep ve Barış arasında bir anlaşma yapacaklar. Zeynep ise Mehdi'yi unutmakta zorlanır. Mehdi'ye olan öfkesine rağmen Zeynep yanında kalıp kalmayacağına karar vermek zorunda kalacak. Sizce önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarzda analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.